Herkese merhabalar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Sizlere bugün yeni tasarım yelek hazırladım. Şık, kullanışlı, gösterişli ve aynı zamanda yapımı çok kolay. Kapak resminde gördüğünüz yeleği öreceğiz. İsterseniz gömlekle kullanabilirsiniz, isterseniz sade tek olarak kullanabilirsiniz. Yapımında kullanacak olduğum ipim Kartopu Lotus. 350 metre uzunluğunda, 100 gram ağırlığında. İsterseniz alize diva ile de örebilirsiniz. Hatta amigurumi iplerle de örebilirsiniz. Kullandığım tığım 3 milim. 6 adet düğme ihtiyacımız olacak. Yayınıma başlamadan önce yalnız sizlerden küçük bir ricam olacak. Kanalıma abone olup büyümesine destek olursanız, beğendiyseniz beğeni butonuna dokunursanız çok mutlu olurum. Hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle ölçülerimizi alalım. Kumaş, gömlek, yelek, ceketinizin yani bedeninize oturan modellerde kumaş olan kıyafetinizin ölçülerini alın. Çünkü farklı bir şekilde ölçü alınıyor. Ön parçalarımız arka parçamızdan daha geniş olacak arkadaşlar. Bakın, ön parçam arka tarafta. Burada dikiş noktası. Bakın, burada dikiş noktası. Arka parçamı biraz daha küçük örüyorum. Bakın, kol açılımı da farklı. Bu şekilde. Ön parçamızın bir tanesini örüyoruz. Diğerini de aynı şekilde örüyoruz. Örneğimiz çift yönlü olduğu için tek parçamızı aynı şekilde örüyoruz. Ördüğüm yelek 38 beden. Bir tanesinin ön parçasını ördüm. Yaka tarafı, kol tarafı. Bakın. İkinci ön parçamı başlıyorum. İpimi düğümlüyorum. Zincir çekiyoruz. Zincirlerimizi sıkı yapmıyoruz. Bir tık bol örüyoruz. İstediğimiz ölçüden 8-10 santim fazla zincir çekelim. Zincirlerimizi saymıyoruz. Örneklerimizi sayıyoruz. Ölçüyle yapıyoruz. Evet, zincirimi çektim. Fazla zincir çektim. Ölçüyorum arkadaşlar. 35 santim uzunlukta. Tığıma ipimi aldım. 5 tane zincir geri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6. zincir. Bakın, tek kanadı benden tarafı, iki kanadı tığımın üzerinde. Buradan ilmeğimi aldım. İkili trabzan yapıyorum. Sıkı örmüyorum. Tekrar aynı noktaya ikili trabzan yapıyorum. Çift ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya çift ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmeden iki tane zincir atlıyorum. Üçüncü zincirimin üzerine bir tane tek ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmeden iki tane zincir atlıyorum. Üçüncü zincirimin üzerine çift ikili trabzan örüyorum. Bir zincir, tekrar aynı noktaya çift ikili trabzan örüyorum. Sıkı örmeyelim. İki zincir atlıyorum. Bir tane tek ikili trabzan. İki tane zincir atlıyorum. Aynı noktaya çift ikili trabzan. Bir zincir, tekrar aynı noktaya çift ikili trabzan. Bu şekilde örgümüze devam edelim.
Evet arkadaşlar, son örneğimi yapıyorum. 11 tane örnek yaptım. Son olarak bir tane tek ikili trabzan örüyoruz. 2 tane zincir atlıyorum. 3. zincirimin üzerine bir tane tek ikili trabzanımı ördüm. Kalan zincirimizi 3. zincirimizin üzerinden kesebilirsiniz. Fazla kalan zincirinizi iptal edebilirsiniz. Örgümü ölçüyorum. Örgümüzde küçülme oluyor arkadaşlar. 2-3 santim gibi mesafe. Bakın. Ölçüyorum. 27 santim. Aynı ölçülerde ön parçamın bir tanesini örmüştüm. Aradaki mesafeyi birlikte görelim. 24 santim. 3 santim küçülme oluyor. Ölçülerinizi bu şekilde fazla alın. İkinci sırama geçiyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Zincirlerimi sıkı yapmıyorum. Örgülerimizi bol örüyoruz. Bakın su taşı modelimizin orta kısmına, buradaki noktaya 2 tane ikili trabzan örüyorum. Çift örüyorum. Bir tane zincir, tekrar aynı noktaya çift ikili trabzan. Zincir çekmeden ortada bir tane tek ikili trabzan örmüştüm. Tepe boşluğuna bir tane tek ikili trabzan örüyorum. Tekrar buradaki su taşı modelimizin orta boşluğuna çift ikili trabzan örüyorum. Bir zincir, aynı noktaya çift ikili trabzan. Yine tek olan ikili trabzanımın tepe boşluğuna bir tane tek ikili trabzan. İkinci sıramızda bu şekilde ilerleyelim. İkinci sıramın sonuna yaklaştım. Son su taşı modelimi yapıyorum. Evet. Tığıma ipimi aldım. Bakın. 2 tane ikili trabzanımın tepe boşluğuna örmüyorum. Buradaki zincirimin üzerine örüyorum. Bir tane tek ikili trabzan örüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Zincirlerimi sıkı yapmıyorum. Dönüyorum. Yine su taşımızın orta boşluğuna çift ikili trabzan örüyorum. Bir zincir, aynı noktaya çift ikili trabzan. Tek ikili trabzanımın tepe boşluğuna bir tane tek ikili trabzan. Yine su taşı modelimin orta boşluğuna çift ikili trabzan. Bir zincir, çift ikili trabzan. Sıramızda ilerliyoruz. Bakın arkadaşlar, buraya su taşı modelimi yapıyorum. 2 tane tek tek ikili trabzanımın tepe boşluğuna örmüyorum. Zincir üzerine bir tane tek ikili trabzan örüyorum. 3 tane zincir çekip dönüyoruz. Bu şekilde örgümüze devam ediyoruz. Kol altına kadar örüyoruz. Evet arkadaşlar, kol altına kadar sabit ördüm. Sıramda 11 tane örneğim var. 27. sırama kadar ördüm. Burada gördüğünüz gibi yaka ve kol açılımı yapacağız. Eksiltmeler yapacağız. 2 tane zincir çekiyorum. Sıra başında eksiltme yapıyorum. İlk ikili trabzanımın tepe boşluğuna zincirimi sık iğne olarak sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Su taşımın orta boşluğuna zincirimi sık iğne olarak sabitledim. 2 tane zincir çekiyorum. İkili trabzanımın tepe boşluğuna ikili trabzan örüyorum. Birinci eksiltmemi yaptım. Su taşlarımızı örmeye devam ediyoruz. 2 tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir,
Aynı noktaya 2 tane ikili trabzan. Bir tane aradaki tek olan ikili trabzanımın tepe boşluğuna bir tane tek örüyorum. Son bir tane örneğimiz kalana kadar örmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, son örneğim kalana kadar ördüm. Son bir tane örneğim kaldı. Eksiltme yapıyoruz. Tığım ipimi aldım. Bakın, ikili trabzanımın tepe boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. 2 ilmeğimi bekletiyorum. İpimi aldım. Ustaşımın orta boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Tığımdaki 4 ilmeğimi 3 defa da boşaltıyorum. 1, 2, 3. Sıra başında ve sonunda eksiltme yaptım. 9 tane örneğim kaldı. 2 tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Yine sıramızın başında eksiltme yapıyoruz. İlk ikili trabzanımın tepe boşluğuna sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Örneğimin orta boşluğu, bakın su taşımın orta boşluğuna bir sık iğne. 2 tane zincir çektim. İkili trabzanımın tepe boşluğuna ikili trabzan yapıyorum. Sıra başında yine eksiltme yaptım. Bakın, bir tane eksiltme yapmıştım. Sıra sonunda, sıra başında yine eksiltme yaptım. Sıramızda yine örneklerimizi birebir yapıyoruz. Son bir tane örneğimiz kalana kadar örmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, son bir tane örneğim kalana kadar ördüm. Bakın, son bir tane örneğim kaldı. Yine eksiltme yapıyoruz. İpimi aldım. İkili trabzanımın tepe boşluğundan ilmeğimi aldım. Yarım trabzan. Tekrar tığıma ipimi aldım. Taşımın orta boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Tığımdaki 4 ilmeğimi 3 defa da boşaltıyorum. Buradan 2 tane eksiltme yapmış olduk. Sıramda 7 tane örneğim kaldı. Bakın sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Sıra başında yine eksiltme yapıyoruz. İlk ikili trabzanımın tepe boşluğuna sık iğne örüyorum. Bir zincir, şu taşımın orta boşluğuna bir sık iğne. Üçüncü eksiltmemi yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. İkili trabzanımın tepe boşluğuna ikili trabzan örüyorum. Yine su taşlarımı örmeye devam ediyorum. Son bir tane örneğim kalana kadar örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son bir tane örneğim kaldı. Eksiltme yapıyorum. İpimi aldım. İkili trabzanımın tepe boşluğuna bir tane yarım trabzan yaptım. 2 ilmeğimi bekletiyorum. Tığıma ipimi aldım. Taşımın orta boşluğundan ilmeğimi aldım. Tığımdaki 4 ilmeğimi 3 defa da boşaltıyorum. 3 tane bu taraftan eksiltme yaptım. 3 tane bu taraftan eksiltme yaptım. Sıramda 5 tane örneğim kaldı. 1, 2, 3, 4, 5. Yine eksiltme yapıyoruz. 2 zincir çektim, döndüm. İlk ikili trabzanımın tepe boşluğuna sık iğne örüyorum. Bir zincir, şu taşımın orta boşluğuna sık iğne ördüm. Sıra başında bir tane eksiltme yaptım. Bu tarafta 4 tane eksiltme yaptım. Bu tarafta 3 tane. 4 tane su taşı örneğim kaldı. 4 tane su taşı örneğimizi sabit örüyoruz. 2 tane zincir çekiyorum. İkili trabzanımı örüyorum. Bakın. Ve su taşı örneklerimi yapmaya devam ediyorum. 4 tane örüyorum. Dördüncü su taşı örneğimi yapıyorum. Sıramda sıra sonunda eksiltme yapmıyorum.
Bakın buradaki ikili trabzanımın tepe boşluğuna bir ikili trabzanımı yaptım. 3 tane zincir çekiyorum, dönüyorum. 3 tane örnek, bakın buradan eksiltme yaptım. 4 tane bu tarafta. Yine 4 tane örnek yapıyoruz. Eksiltme yapmıyoruz. Evet, son taşımı yaptım. İpimi aldım. Bakın tek trabzanımın tepe boşluğuna bir tane tek ikili trabzanımı ördüm. 3 tane zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar. Yaka tarafında 4 tane eksiltme yaptım. Kol tarafından 3 tane eksiltme yaptım. Askımızı örüyoruz. 4 tane örnek olarak sabit örüyoruz. Örneklerimiz çift yönlü olduğu için tersi düzü yok. Aynı şekilde 2 parça örüyoruz. Bakın bu şekilde. Omuz üzerine kadar örmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, ön parçamın yapılışını ayrıntılarıyla sizlere anlatmaya çalıştım. 11 tane örnekle başladım. Kol altına kadar sabit ördüm. Kol tarafında 3 tane eksiltme yaptım. Yaka tarafında 4 tane eksiltme yaptım. Ve daha sonra kalan 4 tane örneğimi sabit ördüm. Omuz üzerine kadar ördüm. Aynı şekilde ikinci parçamızda örüyoruz arkadaşlar. Bakın örneğimizin yönleri aynı şekilde, tersi düzü yok. Bakın bu şekilde. Her iki parçamız toplam 22 tane örnek oluyor. Arka parçamı da yine kol altına kadar ördüm. Zincirlerimi saymadım. Fazla zincir çekip ördüm. 20 tane örnek ördüm. Ön parçalarımdan birer tane örnek eksik yaptım. Kol altına kadar ördüm. Kol taraflarından 3'er tane örnek eksiltme yapacağım. İki tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Sıramın başında eksiltme yapıyorum. İlk ikili trabzanımın tepe boşluğuna sık iğne örüyorum. Bir zincir, taşımın orta boşluğuna sık iğne örüyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Aradaki tek olan ikili trabzanımın tepe boşluğuna bir tane tek ikili trabzan örüyorum. Yine su taşlarımızı örüyoruz. Aralarında birer tane ikili trabzan örüyoruz. Son bir tane örneğimiz kalana kadar örgümüze devam ediyoruz. Sıramın sonuna yaklaştım. Evet, son bir tane örneğim kaldı. Aradaki tek olan ikili trabzanımın tepe boşluğuna bir tane yarım trabzan yaptım. Tığımda 2 ilmeğimi bekletiyorum. İpimi aldım. Son örneğimin orta boşluğundan ilmeğimi aldım. Tığımdaki 4 ilmeğimi 3 defa da boşaltıyorum. Sıra başında ve sıra sonunda birer tane eksiltme yaptım. Sıramda 18 tane örneğim kaldı. 2 tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Yine sıra başında eksiltme yapıyoruz. İlk ikili trabzanımın tepe boşluğuna bir sık iğne, bir zincir, örneğimin orta boşluğuna bir sık iğne. 2 tane zincir çekiyorum. İkili trabzanımın tepe boşluğuna bir ikili trabzan örüyorum. Yine örneklerimi yapmaya devam ediyorum. Sıra sonunda yine eksiltme yapıyoruz. Dönüşünde yine eksiltme yapıyoruz. Üçüncü eksiltmemizi yapıyoruz. Ve bu tarafa geliyoruz. Son eksiltmemizi yapıyoruz. Her iki tarafta da üçer tane eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. Sıramızda 14 tane örneğimiz kalacak ve sabit örüyoruz. Omuz üzerine 4 sıra kalana kadar sabit örüyoruz.
Evet arkadaşlar, kol için eksiltmelerimi yaptıktan sonra kalan 14 tane örneğimi sabit ördüm. Son 4 sıram kaldı. Askılarımızı yapacağız. Askılarımda 4 tane örnek yapmıştım. 5 tane örüyoruz. 3 tane zincirimi çekiyorum. 5 tane süt taşı yapıyoruz. Beş tane süt taşı örneğimi yaptım. İpimi aldım. İkili trabzanımın tepe boşluğuna bir tane yarım trabzan yapıyorum. İpimi aldım. Sıradaki süt taşı örneğimin orta boşluğundan ilmeğimi aldım. Tığımdaki 4 ilmeğimi 3 defa da boşaltıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bir eksiltme yaptım. 2 zincir çekiyorum. Sıradaki ikili trabzanımın tepe boşluğuna bir tane ikili trabzan. Kalan 4 tane örneğimi 4 tane olarak örüyorum. Sıramın sonuna geldim. Son olarak bir tane ikili trabzan örüyorum. Üç zincir çekip dönüyorum. Sıramda 4 tane örneğim kaldı. 2 sıra bu şekilde sabit örüyoruz. Evet, 2 sıra sabit ördüm. Sıramın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. İpimi uzun bırakıyorum dikişte kullanmak için. Askımızın bir yönünü yaptık. Diğer yönünü de aynı şekilde yapıyoruz. Diğer kenara buradaki zincirimin üzerine ipimi sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Taşın üzerine taş örüyorum. 5 tane taş örüyoruz. Burada yaptığımız gibi aynı şekilde örüyoruz arkadaşlar. 5. taşımı yaptım. İkili trabzanımın tepe boşluğuna bir yarım trabzan yapıyorum. İpimi aldım. Sıradaki taşımın orta boşluğundan ilmeğimi aldım. 4 ilmeğimi 3 defa da boşaltıyorum. 2 zincir çekip dönüyorum. Eksiltme yapıyorum. Eksiltmemi yaptım. 2 zincir. İkili trabzanın tepe boşluğuna ikili trabzan. Kalan 4 tane örneğimizi sabit örüyoruz. 3 sıra örüyoruz arkadaşlar. Bir sıra ördüm. 3 sıra daha sabit 4 tane olarak örneklerimizi 3 sıra örelim. Evet arkadaşlar, bakın arka yönün askılarını yaptım. Dikişlerimizi yapacağız. Uzun bıraktığım ipimle dikiyorum. Örgülerimizin tepe boşluklarından dikiyoruz. Bu şekilde tüm ilmeklerimizin tepe boşluklarından dikiyoruz. Bakın.
Omuz üzeri dikişlerini yaptım. Kenar dikişlerini yapıyoruz. Buradan alt kısma kadar yine birebir dikiyoruz. Evet arkadaşlar, tüm dikişlerimi yaptım. Bakın yeleğimiz bu şekilde. Örnek modelimiz çift yönlü. İstediğiniz yönü kullanabilirsiniz. Kenar yapacağız. Öncelikle sol ön tarafı yapıyoruz. Sol ön tarafın yaka bölümünden, yakanın bulunduğu noktadan başlıyoruz. Köşeye ipimi sabitliyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Tekli trabzan örüyoruz. Tığıma ipimi aldım. Hemen ilk boşluktan ilmeğimi alıyorum. Tığımdaki 3 ilmeğimi tek seferde boşaltıyorum. Bu şekilde örüyoruz. Tığıma ipimi aldım. Bakın örgünün birleştiği nokta. Buraya bir tane tekli trabzan, zincir boşluğuna bir tekli trabzan. Örgünün birleştiği noktaya bir tekli trabzan. Bu şekilde alt bölüme kadar, buraya kadar örmeye devam ediyoruz. Alt köşeye geldim. Son olarak zincir üzerine örüyorum. Bakın bir sıra ördüm. 2 tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Yine birebir tekli trabzan örüyoruz. İkinci sıramdayım. Birebir örüyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. Buraya geliyoruz. Yine 2 zincir çekip 3. sıramızı tamamlıyoruz. Üçüncü sıramı tamamladım. Bir zincir çektim. Bakın arkadaşlar, 3 sıra ördüm. İpimi kesiyorum. Sağ ön tarafı yapacağız. Sağ tarafı alt kenardan başlıyoruz. Bakın alt köşeden başlıyorum. İpimi buraya sabitliyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde örüyoruz. İlk boşluğa bir tane tekli trabzan, örgü arasına, buradaki noktaya bir tane tekli trabzan, bir boşluğa, örgü birleştiği nokta, bakın buraya. Buradaki yakanın bulunduğu noktaya kadar bu şekilde örüyorum. Yakanın bulunduğu noktaya kadar ördüm. Son olarak zincir üzerine örüyorum. Birinci sıramı tamamladım. 2 zincir çekiyorum, dönüyorum. İkinci sıramızda düğme boşluğu yapacağız. Bir tane tekli trabzan örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane tekli trabzan atlıyorum. Bir sonrakine tekli trabzan örüyorum. Düğmem küçük olduğu için bir tane atlıyorum. Sizin düğmeniz daha büyükse 2 zincir çekin, 2 tane atlayın. 9 tane örüyorum. Dokuz tane tekli trabzan ördüm. Yine düğme boşluğu yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane tekli trabzan atlıyorum. Bir sonraki tekli trabzanımın tepe boşluğuna tekli trabzanlarımı örüyorum. Bu şekilde belli mesafelerde düğme boşlukları yapıyoruz. Sıramı tamamlıyorum.
Evet arkadaşlar, 6 tane düğme boşluğu bıraktım. 2 tane zincir çekiyorum. Üçüncü sıramızı öreceğiz. Yine birebir örüyoruz. Düğme boşluğuna kadar ilerliyorum. Tekli trabzan örüyorum. Düğme boşluğu bıraktığım noktaya geldim. Bakın buraya bir tane zincir çektiğim için bir tane tekli trabzan yapıyorum. Yine örgüme devam ediyorum. Düğme boşluklarında 2 tane zincir çektiyseniz 2 tane tekli trabzan örün. Sıramı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, üçüncü sıramın sonuna yaklaştım. Bakın düğme boşluğuna bir tane ördüm. Ve son olarak buradaki boşluğa bir tane tekli trabzanımı ördüm. 6 tane düğme boşluğu bıraktım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tane zincir çekiyorum. Yakamızın çevresini öreceğiz. Bakın buradan başlayacağız buraya kadar. Yine tekli trabzan örüyoruz. Son ördüğüm tekli trabzanımın içine batıyorum. Bakın buraya batıyorum. Bir tane tekli trabzan. Hemen yandaki uygun noktaya batıyorum. Tekli trabzan buraya. Bu şekilde uygun noktalara örüyoruz. Bakın bu şekilde örüyoruz ve buraya kadar bir sıra örüyoruz. Evet arkadaşlar, yakanın tüm çevresini ördüm. Bir sıra ördüm. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Kol çevresini örmeyeceğim. İsteyen arkadaşlarımız örebilirler. İplerimi gizleyeceğim. Düğmelerimi dikip hep birlikte sonuca bakalım. Evet arkadaşlar, yeleğimin düğmelerini diktim. Gördüğünüz gibi çok şık bir yelek oldu. Kullanışlı ve şık bir yelek. Örgü modelimiz bakın yumuşacık. Düğmelerini kolaylıkla açıp kapatabilirsiniz. Unutmadan söyleyeyim. İkinci yumağım 200 gram bir tane yumağım. İkinci yumağımdan kalan ipim. Ölçülerini vereyim. Genişliğini ölçüyorum. 47 santim. Yüksekliğini ölçüyorum. 46 santim. Askı genişliğini ölçüyorum. 8 santim. Bir tane de amigurumi iple ördüm. Genişlik ve yükseklik ölçüsü aynı şekilde. 4 yumak ip kullandım. 3 milim tığ ile ördüm. Farklı amigurumi iplerle de örebilirsiniz. Ön parçalarımı 10'ar tane örnek olarak yaptım. Arka parçamda 17 örnek yaptım. Askıda 3 tane örnek yaptım. Büyük bedenlerde askınızı daha geniş bırakabilirsiniz. Düğmem büyük olduğu için 2 tane atladım. Burayı sık iğneyle ördüm. Bu yeleğim de bu şekilde arkadaşlar. 38 beden ölçülerinde. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna dokunup küçük bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Abone olmayı unutmayın lütfen.
Başka videolarımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.